Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere verilen hedef değerler üzerinden gerçekleşen herhangi bir parametreye ait sonuçların karşılaştırmasını ve grafiksel gösterimini nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Ben yaptığım bu çalışmada parametreyi satış, üretim, kapasite ve fire şeklinde aldım. Yani bu parametrelerden herhangi biriyle hedefiniz olan değerleri karşılaştırıp sonuçlarını görselleştirebilirsiniz. Çalışmayı inceleyecek olursak alttaki koyu mavi alan hedefimize ulaşmak için gerçekleşmesi gereken değeri, kırmızı alan hedefimizin altında kalan değeri, yeşil alan ise hedefimizin ne kadar üstünde olduğunu gösteren alandır. Şuradaki değerler ise toplam gerçekleşen değeri göstermektedir. Şimdi grafiğimizin çalışma mantığına bir bakalım. Yine her zamanki gibi ben formüllerden şimdi hesaplayayım çünkü burada yine rastgele aradayı kullandım formül olarak. Şimdi hesapla diyorum ve grafiğimizin çalışma mantığına bir bakalım. Gördüğünüz gibi her hesaplattırdığımda değerler değişiyor. Şimdi grafiğimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için her zamanki gibi şu alanı alıyorum ve sayfa 2'ye kopyalıyorum. Şunları formülden kurtaracağım ilk etapta. Sonra tekrar düzenlerim. Öncelikle grafiğimizi hazırlayabilmek için bazı verileri hesaplatmamız gerekiyor. Bu veriler grafik parametresi, hedef altı değer, hedef üstü değer, değer ve veri etiketi. Grafik parametresi miktar ve hedefin minimum değeri olacak. Onun için shift eşittir diyorum, minimum diyorum ve şu ikisini seçiyorum. Hedef altı değer formülümüz ise eğer hedef büyük ise miktardan, hedefi miktardan çıkarıyoruz. Değil ise yok say formülünü kullanıyoruz burada. Parantezi kapatıyoruz ve enter. Hedef üstü değer formülümüz ise tam tersi. Eğer miktar büyük ise hedeften, miktarı hedeften çıkarıyoruz. Yok say formülünü burada da kullanıyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Veri etiketi formülümüz ise maksimum olacak. Yani maksimum formülünü kullanacağız. Maksimum diyorum. Şu alanı seçiyorum. Parantezi kapatıyorum. Yalnız burada değerin arkasına artı 10 ilave ediyorum. Bunu neden eklediğimi az sonra grafiği yaparken anlatacağım. Ve şunları çektiriyorum aşağıya. Verilerimiz hazır. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bunun için parametre alanı seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde hedeften şuraya kadar şunları seçiyorum. Ekle diyorum. Sütun grafikten şunu seçiyorum. Yığılmış sütunu diyorum. Şöyle büyütüyorum biraz. Şunları siliyorum. Grafiğimizin şu verilerini genişletelim biraz. Bunun için veri serilerini biçimlendir diyorum. Şu alanı, boşluk alanını 40 yapıyorum. Evet, büyüdü. Ondan sonra şunu seçip buradan benim hedefi bulmam lazım. Yani şunu. Hedefin hangisinin olduğunu bulmam lazım. Evet, buldum. Bunu seçip grafik türünü değiştir diyorum ve buradan şu çizgi grafikten şunu seçiyorum. Aynı şekilde veri etiketlerini de çizgi grafik yapmam gerekiyor. Bunun için seçiyorum veri etiketlerini ve grafik türünü değiştir diyorum. Buradan yine çizgi grafiği seçiyorum. Şimdi grafiğimize bir tane çizgi ekleyeceğiz. Bunun için ekle.
şekillerden şunu seçiyorum ve ayarlıyorum. Bunu şu grafik kadar yapacağım. Çubuk kadar yapacağım. Çünkü burada kullanacağız bunu ama çok da küçük olmamalı. Evet, bu iyidir. Şunu yine buraya çekiyorum ve şekli biçimlendirden çizgi rengini siyah yapıyorum. Çizgi setini de kalınlaştırıyorum, bu şurada. 2 yapıyorum. Şimdi çizgimizi kopyalıyorum Ctrl C ile ve hedefin olduğu çizgi grafiği seçiyorum ve Ctrl V diyerek bunu yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hedef olan yerlere geldi. Şimdi yine bunu seçip çizgi grafiği ve sağ klik veri noktalarını biçimlendir diyorum. Çizgi rengi çizgi yok diyorum ve kapatıyorum. Şimdi grafiğimizin renklerini ayarlayalım. Bunun için şu alanı seçiyorum. Sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Dolguya gelip gradyan dolgu diyorum. Şunları kaldırıyorum. Şunu siyah yapıyorum. Şunu da şuradan tüm renklere gelip şuradan standarttan şunu seçiyorum. Tamam diyorum ve kapatıyorum. Şunu yeşil yapacağım. Veri serilerini biçimlendir diyorum yine. Yine dolgu, gradyan dolgu. Buradan şunu seçip koyu yeşil yapacağım şurasını. Kapatıyorum. Şu altta kalanını da kırmızı yapacağım. Yani şunu. Veri serilerini biçimlendir yine. Dolgu, gradyan dolgu. Şunu seçip kırmızı yapacağım. Yalnız ben şurada şöyle yapmak istiyorum. Yönünü değiştirmek istiyorum şunun. Şuradan. Şunu seçeceğim. Diğerlerini de yapayım aynı şekilde. Hepsi tek tip olsun. Şuradan yine bunu seçiyorum. Maviyi de seçip şuradan. Tamam. Şu çizgiyi kaldıralım. Yine veri serilerini biçimlendir diyorum. Çizgi rengini çizgi yok diyorum. Ki şu kalsın. Şunları da silmek istiyorum. Şunları da sileceğim. Şunu koyu yapacağım. Bold yapacağım ve biraz büyüteceğim. Ondan sonra şu arkadaki de kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi veri etiketi çizgi grafiğimizi düzenleyelim. Bunun için sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. Buradan işaretçi seçeneklerini yerleşik diyorum ve şuradan yuvarlağı seçiyorum. Bunu da büyütüyorum. Göz kararı yapıyorum bunu. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. 35 yapalım. O çok büyük olacak. Ya da 40 kalsın. Dolgusunu değiştireceğim. Gradyan dolgu diyorum. Bunu şuradan herhangi bir renk seçeyim. Bu iyidir. Şunları kaldıralım. Bu şekilde olsun. Çizgi rengini kaldıralım tekrardan. Veri serilerini biçimlendir. Çizgi rengi çizgi yok diyorum ve tamam diyorum. Grafiğimiz neredeyse tamamlandı. Hatırlarsanız şurada veri etiketine ben +1 10 değer eklemiştim. Bunu bir bakalım ne olduğuna. Bakın sildiğimde noktalı alanın nereye geldiğini görün. Tekrardan +20 diyelim. Bir de böyle bakalım. Bakın nasıl uzaklaştı, gördüğünüz gibi. O yüzden bu aralığı sağlayabilmek için yaptığımız bir işlemdi bu. Bunun için bunu verdik, bu bilgiyi. Şimdi grafiğimizi bir tekrardan düzenleyelim. Bunun için şekil dolgusu yok diyelim. Ana hattı da olmasın. Şu alanı şuraya etiketleri ekleyelim artık. Veri etiketlerini ekleyelim. Şunları seçip merkeze seçelim. Ortalayalım. Şu araya girsin. Ve bunları kalın yapıp beyaz yapalım. Rengini büyütelim. Bu şekilde. Tabii ki bu değerler şu anda şurayı gösteriyor. Veri etiketlerini gösteriyor. Bizim göstermemiz gereken değerler şu. Onun için her zamanki gibi şunları tek seçip şuradan Shift eşittir deyip şunları tek tek seçmem gerekiyor. Ben hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım bunu. Siz de bir taraftan bunu yapabilirsiniz.
Evet, bu işlemi de tamamlamış olduk. Yalnız şu alanlara da veri etiketleri ekleyelim. Bunları da görelim. Şunları seçip bunları da beyaz yapalım. Ve biraz büyütelim. Aynı şekilde kırmızıya da ekleyelim. Yani hedefin altında kalan ve üstünde kalan değerleri bir görelim. Bunu da biraz büyütelim. Bu şekilde iyidir. Kaçtı? 14. Hepsi 14 olsun. Şu 18 olarak kalsın. Tamam. Şimdi grafiğimize son bir ekleme yapacağız. Bunun için ekleye geliyorum. Şekillerden dikdörtgeni seçiyorum. Şuraya göre ayarlıyorum bunu. Buradan şekil dolgusunu siyah yapıyorum. Şekil anahtarı olmasın. Bunu sağ klik şekli biçimlendir diyorum ve 3B döndürmesinden şuradan şunu seçiyorum. Buradan 3B biçimine gelip buradan da şunu seçiyorum. Yüksekliğini biraz yapıyor. 12'ye kadar çıkaracağım. Şuradan da derinliğini yükselteceğim. Yine 12'ye kadar. Tamam herhalde. Şunu sağ klik arkaya göndereceğim. En arkaya gönder diyeceğim. Yalnız şu yazıları beyaz yapmamız lazım. Görünmüyor çünkü. Bir de şu yine bu alanı seçip ekseni biçimlendirden çizgi rengi yok diyelim. Çünkü kötü görünüyor ve şunu biraz büyütelim. Evet. Grafiğimiz neredeyse hazır. Şu alanı beyaz yapacağız. Şunları seçip beyaz yapalım. Dolguyu da dolgu yok diyelim. Şurayı da artık formül ekleyebiliriz. Şu formülleri rastgele aradık. Formülünü kullanalım. 45'e 85 diyelim. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. 45 başlangıç noktası, 85 bitiş noktası olsun. Sağ tarafa çektirip şunu da şuraya çektirip artık formüller şimdi hesapla deyip grafiğimizi inceleyebiliriz. Hedef değerlere göre karşılaştırmasını yaptığım grafik ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.